Herkese merhaba. İçimin mimarına hoş geldiniz. Nasıl geçti bu haftanız? Benim yoğundu. Açıkçası yoğunluk şöyle bir yoğunluk. Düzenimi oturtmaya çalışıyorum. Bir yandan bütün yapmak istediklerimle kendimi de rahat hissedeceğim şekilde bir ayar yapmaya çalışıyorum. O yüzden de gerçekten yoğun geçiyor. Umarım sizin de kolaylıkla geçiyordur. Onun dışında her şey yolunda bende. Evet, bugünkü konu çok değişik açıkçası. Biliyorsunuz ki içimi mimarında ben spontane konular seçmeye özen gösteriyorum. Neden derseniz kendi içimin mimarını inşa ederken ve sizinle de bunu paylaşırken eee, birlikte olan her şeyi birlikte ele almak istiyorum. Çünkü sende olan bende var, bende olan sende var. Bu yolu birlikte yürüyoruz. Hepimizde biraz her şeyden, hepimizden var. O yüzden çok kıymetli buluyorum. Bugün çok sıcak sıcak yaşadığım, kendi duygularımı, hislerimi nasıl ele aldığım bir olayı paylaşacağım. O yüzden de heyecanlıyım. Şu mikrofonun başına gelirken de böyle bir heyecan yaşamak beni mutlu ediyor. Ve arkada gördüğünüz yılbaşı ağacım var. Bugün kurdum. O yüzden de arkama almak istedim. Işığını çok seviyorum. Sarı ışığı sanırım ben daha çok seviyorum ve bugün de öyle karşınızdayım. Daha sıcak geliyor bana. Bir de böyle deneyeyim dedim. Nasıl olacak? Bakalım. Evet, bugünkü konuyu ele almam gerekirse bugün günlerden pazar ve ben pazar günleri seyahat vlogları paylaşıyorum genelde. Rutinlerim öyle oluştu. Çünkü hafta içi çok yoğunum ve hafta sonu editlemem daha kolay oluyor. Onun dışında podcast'lerimi de bir günü yok. Şu an pazar günleri çekiyorum ama ne zaman paylaşacağımı bir rutini oluşmadı. Çünkü daha yeni yeni alışıyorum açıkçası öğrenmeye. Ses ayarları vesaire derken günleri biraz şaşıyor. Belli bir zaman sonra o da bir rutine girer eminim. Evet, bugün yaşadığım olay pazar günü demiştim bugün günlerden ve seyahat vlogumu paylaştım. Aslında şöyle bir vlogtu. Ece çok yakın bir arkadaşım ve geçen sene bugünlerde karavana sahip oldu ve biz bir yıldır onunla çok çok değişik, çok güzel deneyimler kazandık karavanla birlikte. Ve ben her zaman seyahat etmeyi çok sevdiğim için karavan yönüyle de kendimi keşfetmiş oldum. Ve neyi nasıl sevdiğimi, neyi yapabildiğimi aslında öğrendim. O yüzden seyahat etmek gerçekten bu anlamda insanın kendini keşfettiği ve geliştirdiği, aslında içine yolculuk ettiği bir yer diyebiliriz. Ve bir sene olduğu için böyle kısa kısa tüm anlarımızı paylaşmak istedim. Ve ilk giriş kısmına da girişte duygularımı, düşüncelerimi paylaşayım diye kendimi çekmek istedim. Dün oluyor evet. Ama dün saçımı yapmadım. Alışverişe çıkmıştım. O şekilde de doğaya gittim. Yanıma kahvemi aldım. Orada bir çekeyim dedim. Çünkü başka bir anım yoktu. Çok doluydu. Bugünüm de çok doluydu. Yapamazdım. O yüzden çektim, editledim, vlogumu paylaştım ve izliyorum. Sonrasında da böyle keyifle izlemeyi de çok böyle seviyorum diyebilirim. Girişe bakıyorum. Sağdan bakıyorum, soldan bakıyorum kendime. Bir şey beğenmiyorum orada kendimde. İnceliyorum, neyi beğenmiyorum? Saçımı beğenmiyorum. Neden beğenmiyorum? Çünkü Azra'nın bilinçaltında her zaman şu kameranın karşısına hazırlanıp gelme olduğu için orada Azra sıra dışı bir şey yaptı. Hiç yapmadığı bir şey yaptı. Bir kere oradan bir başlıyor. Bu arkada dönen sesler olsun, içinden konuşan sesler olsun. Bir an kalbim sıkıştı böyle. Bir kendimi kötü hissettim. Dedim ne oluyor ya? Niye kendini kötü hissediyorsun? Çok güzel olmuş işte. Bak sözünde de duruyorsun kendine. Bir günün var ve o güne yetiştiriyorsun. Ne olursa olsun çok da yoğun olsan. Çok güzel bir şey.
Yok bir şey orada kalbimi sıkıştırıyor. Kapattım telefonu. Evde yalnızım. Şurada bir köşem var. Köşeme geçtim. Kapattım gözlerimi. Ne oluyor sana dedim. Ne oluyor? Bir söyle bana. Ne olduğunu söyle. Seni anlamak istiyorum. Bir ses geldi. Kendini her haline kabul edebiliyor musun? Sorusu. Bu öyle bir soruydu ki benim için. Bu soruya evet diyemedim o an. Çünkü biraz önce bir şey yaşamıştım. Kendimi beğenmedim orada. İstediğim gibi olmadı. Şunu da biliyorum. Eski Azra olsa o videoyu kaldırırdı mesela. O kadar mükemmeliyetçi. Bunu ara ara söylüyorum. Hem kendime de hatırlatıyorum çünkü. Tabii ki de zamanla hepimiz çalışmalarımızda kendi içimize döne döne yol alıyoruz. Tabii ki gelişiyoruz. Tabii ki şu an Azra daha farklı ele alıyor bu metodu. Ama bunu orada çözmek istedim. Bu arada çözmek dediğim şey, ay bu konu bitti, rafa kaldırayım değil. Ben bu konunun bir daha geleceğini biliyorum. Başka bir yerde, başka bir kişiyle, başka bir olayda. Ama önemli olan şu an benim bunu nasıl ele alıp kendimi nasıl iyi hissedeceğimle alakalı bir durumdu. Ve almalıydım. Sırası gelmişti. Çünkü en güzel mesaj bize içimizden geliyor. O kalbimizin olduğu yerden o mesaj öyle bir geliyor ki. Enerjisel olarak hissediyorsun zaten. Duyuyorsun. Kendini duyuyorsun. Ve sonra bir daha gözlerimi kapattım. Gözlerimin önüne küçüklüğüm geldi. Saçlarım her haliyle o kadar güzel ki. Yandan çıkmış olsa bile. Ben o halimi o kadar beğeniyorum ki. Bana o kadar güzel geliyor ki Azra orada. Ve şimdi de Azra o saçlarının oradan çıkışı ya da olmayışı, hazırlanmayışıyla en doğal haliyle de çok güzel. Çünkü Azra orada da en doğal haliyleydi. Olduğu gibiydi. Saç olayının kırmızı çizgim olduğunu biliyorum. Şöyle ki biraz da bunu açmam lazım. Normalde ilk defa saçımı kahkül kestirdim. Çünkü ben normalde her zaman saçımı aynı şekilde kestirirdim. Çünkü o kadar rahatım ki onunla, o kadar mutluyum ki ve kendimi o kadar beğeniyorum ki. Ama ara ara içimde bir kahkül her zaman vardı. Ve hep aynı kuaföre gittiğim için, aynı kişiye kestirdiğim için hep de her gittiğimde sorardım kahkül olur mu? Hep de aynı cevap alıyorum. Çünkü kişi de aynı sordu. Senin dönerin var olmaz. Neyse bu yaz çok değişik bir şekilde radikal bir karar benim için. Bambaşka bir kuaföre gidiyorum. Hiç bilmediğim birine gidiyorum. Ve ona yine o soruyu yöneltiyorum, deniyorum yani. Bana olur mu kahkül? Neden olmasın olur dedi. İstiyor musun? Bir an düşündüm. Çok da düşünmedim. Tamam dedim. Kestim. Evet alışmam zaman aldı. Gerçekten hala daha. Çünkü benim günlük bir yaşantım var ve bu saçı hemen böyle tarayıp çıkamıyorsunuz. Bu saç ilgi istiyor, zaman istiyor, özen istiyor. Ama dün ben hazırlanmadan çıktım. Evet, özen göstermek, şu kameranın karşısına çıkarken süslenmek tabii ki de güzel bir şey. Ama ben bu olayı yaşamasaydım, bugün bu olayı görmezdim. Hayatımızdaki her konuda olduğu gibi. Hiçbir yerinde hayatımızın mükemmel değiliz aslında. Ki olmayalım. Bugün benim anladığım şey bu. Mükemmel olursak biz
kendimizi keşfedemeyiz, göremeyiz, bulamayız. Yanlış yapmazsak biz kendimizi bulamayız. Burası çok güzel bir yer geldi bana. O yüzden de paylaşmak istedim. Ve zaman zaman saçımın beyazlarını görmek, şimdi video ile bir iş yaptığım için normalde ben bunu bu kadar tabii ki aynaya çok bakan biriyim ama kameranın yansıması ve ışıkla birlikte saçlarınızın beyazı bile çok daha farklı olabiliyor, biliyor musunuz? Ve bununla da yüzleşiyorsunuz. O yüzden her gün özgüvenimizle yüzleşiyoruz aslında biz. Sadece kamera biraz daha bunu şu anda benim hayatımda hızlandıran bir etkiye sahip diyebilirim. Ya da işte arkadaşlarla buluştuğumuzda fotoğraf çekiliriz mesela, orada da görürüz kendimizi. Ay ne olmuş şurada? Ay saçım şuradan mı çıkmış? Şöyle mi olmuş? Beyaz mı var orada? Deriz. O yüzden böyle kendimizi yansıtan aletlerle aslında bu teknolojide beraber olmamızın da bir sebebi var bence. Orada da bize de bir hizmeti var bu konuda. Çok başka bir hizmet. Sadece size ulaşmak, sizle yayın yapmak, anı kaydetmek değil. Bugünkü yüzleştiğim şey gibi mesela. O yüzden saçımı olduğum gibi kabul ediyorum, beyazlarımla. Bugün buna yeni bir Azra'yla daha da keşfederek rahatlıkla söyleyebiliyorum. Saçlarımı boyatmak istemiyorum. Doğal kalmasını istiyorum. Boyatabilirdim istek olsaydı ama şu an doğal kalmasını istediğim için belki de bununla yüzleşmeyi seçiyorum. Her halimle kabul etmeyi, kendimi, her yaşımda. Belki de bunu seçiyorum sanırım. Burada çözülecek çok güzel şeyler var çünkü kendimizle alakalı. Bir insan, bizim için görüntü çok önemli. Gerçekten. Çoğu insan için çok daha önemlidir. Kimi insan için daha az önemlidir ama önemlidir. O yüzden zaman zaman bunu kendime hatırlatmayı seçiyorum şu anda niyetimde ve size de hatırlatan olmak istiyorum şu anda. Kendimizi olduğumuz gibi kabul edebilir miyiz? Ne kadar edebiliyorsun? Olduğun gibi. Kilo almış halinle, makyajsız halinle, saçı beyazlamış halinle. Saçını belki kısa kestirmek zorunda kaldın. Sen istemedin ama kestirmek zorunda kaldın. Böyle çok insan var. Orada kendimizi gerçekten ne kadar kabul edebildiğimiz o kadar önemliymiş ki. Çünkü bu olayı şu an nereye bağlayacağım biliyor musunuz? 5 yaşındaki Azra'ya bağlayacağım. Azra 5 yaşında bademcik ameliyatı olacağı için beline kadar çok güzel upuzun saçlarını bir anda erkek gibi kestirmek zorunda kaldı. Doktoru öyle istedi çünkü. Belki şu anda böyle bir şey istenmiyor. Hatta bademcik ameliyatı bile yapılmıyor. Ama bizim o zamanımızda çok popülerdi bu. Ve bir anda saçım kesildi. Biliyor musunuz? Fotoğraflarımda çok mutsuzum. Her fotoğrafımda o kadar mutsuzum ki size anlatamam. Yüzüme yansımış resmen. Ve kendimle onu da görebiliyorum. Ve onun da benim bir travmam olduğunu biliyorum mesela. Bunlar oralardan geliyor. O yüzden bazı şeyler farkında olmasak da bizim için o kadar önemli ki, o kadar kıymetli ki ve bazı yerlerde o kadar rahat alanımız ki, konfor alanımız. O yüzden bazen cesaret edip hep yaptığın şey değil de yapmadığını yaptığın zaman ne kadar kabulündesin. Orasının da bizi büyüttüğü bir yer olduğunu düşünüyorum. Özellikle bugünden sonra buna daha da eminim. Korktuğumuz yerler
rahata gittiğimiz yerler aslında. Ama cesaret ettiğimiz yerler, bizi rahatsız eden yerlerle yüzleştiğimiz yerlerin buluştuğu yer. O yüzden çok kıymetli. Cesaretimizi kutlamak istiyorum hayatımızın her alanında. Bugün bu bir saç olur. Görüntüyle ilgili şu an konuşuyorum çünkü böyle bir konu geldi. Kilo olur. Zaten kilo veremememizin sebeplerinin altında yatan şeyden biri de kendi vücudumuzu olduğu haliyle kabul etmemek ve mutsuz olmak. Orada o kadar bilinçaltı ile biz böyle inatlaşıyoruz ki. O yüzden birçok kilo verilmemesinin sebebi o kadar diyete, o kadar spora. Bu. Yine kendimiziz yani. Yine içimizin o mimarı. İnşa ediyoruz. Evet var. Saçımda beyaz var. Diyebiliriz. Evet kiloluyum, göbeğimde çıktı hafif. Kalçamda şöyle çıktı. Diyebilmeliyiz. Yine her şey kabulden geçiyor değil mi? O halde kabulümüze bin şükürler olsun. Her anımıza, kendi yolculuğumuzda kendimizi keşfettiğimiz her anımıza şükürler olsun. Gerçekten bunlar çok çok rahatlatan şeyler. O yüzden böyle bu bölümü bitirmeden önce şunu yapmak istiyorum. Kalbimden geldi. Şu anda neredeysen nasılsa kendini hazır hissettiğin anda şunu yapabilir misin mesela? Bir derin nefes alıp verip bir daha eğer kendimi olduğum gibi, olduğum halde her şeyimle kabul etmeyi seçiyorum. Ve en çok kendime sarılıyorum. Çünkü en çok kendimin kendime ihtiyacı var. Ve şimdi hisset tüm hücrelerinde bunun hafifliğini ve güzelliğini. Ve gözlerini aç istediğin zaman. Şifa olsun hepimize. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi davranın. Kolaylıkla olsun yolumuz. Hepimizin. Hepimiz biriz. Sizi çok seviyorum. Sevgiler.